Merhabalar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek hepimizin temel hedefidir. Peki aç kalarak bu mümkün müdür? Bazen öğünleriniz böylesine bir tabaktan ibaret olabilmelidir. Aç kalırım, doymam diye endişelenmeye hiç gerek yoktur. Metabolizmanın arada sırada dinlendirilmeye de ihtiyacı vardır. Bir kase salata hem sağlıklı ve lezzetlidir hem de hazırlanması kolay ve pratik bir öğündür. Sabah güçlü, akşam zayıf bir şekilde beslenmek hem sizi sağlıklı kılar hem de daha mutlu olursunuz. Ve en önemlisi de kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Özellikle göbek bölgesine yakın noktalarda olan yağlanmaların hızla eridiğini göreceksiniz. Daha az beslenerek. Çok sık ve sık sık beslenerek sağlığınızdan olmayınız. Peki aç kalarak bu nasıl mümkün olacak? Haftada üst üste olmamak koşulu ile 2 gün if, bu kelimeyi duymuşsunuzdur. İngilizce bir kelime. Intermittent fasting. Diğer başka yerlerde sadece fasting olarak da duyursunuz. Bunu Türkçe'ye çevirirsek aralıklı oruç. Yani belli bir süre aç kalmayı gösteriyor. Size hangi 2 gün uyuyorsa haftanın 7 gününde sadece 2 gün ama üst üste değil. Örneğin salı ve çarşamba üst üste değil. Salı cuma şeklinde haftaya yayabilirsiniz bu 2 günü. Peki nasıl olacak? Yani akşam örneğin 7'de bir şeyler yediniz. O saatte yemek yedikten sonra 7'den sonra bir dahaki gün öğlen saat 12'ye kadar yani tam 17 saat vücudunuzu, hücrelerinizi dinlendirmiş oluyorsunuz. Bunu deneyip de bu kadar süre açlığa tahammül edemiyorsanız ilk etapta, ilk başlarda bu süreyi biraz aşağıda tutabilirsiniz. Bu nasıl olabilir? 12 saat gibi süreyle aç kalabilirsiniz. Yani akşam 7'de yediyseniz ertesi gün sabah kalkar kalkmaz kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem size en az 17 saat aç kalmak. Çünkü bu sayede bağışıklık sistemi güçleniyor. Bu önemli. İF sayesinde zamanla bağışıklık sisteminizin nasıl arttığını şahit olacaksınız. Gene if sayesinde yani 17 saat boyunca aç kalarak bu işlemi yaparken sadece su içebilirsiniz. Şekersiz olmak koşuluyla çay, kahve gibi kalorisi olmayan içecekleri içebilirsiniz. Bitki çayı da olabilir. Ona bal koymayacağız veya şeker koymayacağız veya kahvemize süt tozu koymayacağız. Tamamen sade şekilde içerek bu if boyunca 17 saat boyunca hücrelerimizi, vücudumuzu dinlendirebiliriz. Aralıklı oruç esnasında aynı zamanda çinko zengini gıdalardan, örneğin bir çiğ kabak çekirdeğini tüketebilirsiniz. Oldukça iyi bir kaynaktır. Bu aynı zamanda sizin bağışıklık sisteminizi arttıracak ve özellikle virüslere karşı daha dayanıklı kalabileceksiniz. Tuzsuz ve kavrulmamış olmak kaydıyla ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişlerden de az miktarda tüketilebilir. Eğer ilaç kullanıyorsanız bir rahatsızlığa bağlı ilaç kullanımınız varsa lütfen bunu uygulamayın. İF dediğimiz bu sistem size yaramaz veya doktor kontrolünde mutlaka onlara danışarak hareket etmekte fayda var. Kronik rahatsızlığınız varsa lütfen if uygulamayınız. Özetle şu artık çok net kabul görmüş bir konudur ki akşamları asla yemek yiyerek yatmamak gerekiyor. Örneğin yemek yediniz, hemen yattıysanız zamanla kronik rahatsızlıklara ulaşabilirsiniz. Bunlara mahal vermemek için lütfen yer yemez hemen yatmayalım. En az 2 saat vücudunuzun dinlenmiş olması gerekir. Ondan sonra uykuya yatmakta fayda var. Meyve, çerez, atıştırmalık gibi bir takım gıdaları tüketmek istiyorsanız da bunu aktif olarak hayatınızın geçtiği gün içerisine yaymakta fayda var. Yani akşamları pek meyve yememek, çerez yememek, televizyon karşısına geçip hiç hareket etmeden bir şeyler yiyerek uykuya geçmek zamanla göbek çevresindeki yağlanmaları çok arttıracaktır. Gece boş mideyle yatmamız halinde hücrelerimizin çok daha hızlı bir şekilde yenilendiğini, bağışıklık sistemimizin çok daha kolay bir şekilde arttığını kanıtlayan pek çok çalışma da son yıllarda artmıştır. Bunlara dikkat etmekte fayda var.